Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Fıstık çamı ya da Latince adıyla Pinus pinea, çamgiller yani Pinaceae ailesine ait yaklaşık 6000 yıldır yenebilen tohumları için yetiştirilen Akdeniz'e özgü güzel görünümlü bir konifer türüdür. Yabancı dilde ona taş çamı ve şemsiye çamı gibi isimler de verilmiştir. Fıstık çamı doğal olarak Akdeniz'in kıyı ve dağ ormanlarında yetişir. 17. yüzyıldan itibaren fıstık çamı, Güney Afrika, Amerika, Avustralya ve Kanarya Adaları gibi birçok farklı coğrafyaya da taşınmıştır. Ağaçtan çam fıstığı elde edilmesinin yanı sıra süs amaçlı olarak da sıklıkla kullanılır. Ona İstanbul'da da Boğaz kıyılarında ve birçok parkta da rastlayabilirsiniz. Hatta İstanbul'da Fethi Paşa Korusu'nda 363 yıllık ve 23 metre boyundaki bir bireyi bilinen en yaşlı fıstık çamı olarak anıt ağacı statüsü kazanmıştır. Fıstık çamı 25 metreyi aşan bir boya ulaşabilir ama genellikle 20 metreye kadar uzar. Gençken çalı görünümündeyken yaşlandıkça şemsiye benzeri bir taç oluşturur. Yaşlı fıstık çamlarının ise düz ve geniş bir tacı vardır. Ağacın gövde kabuğu kızılımsı kahverengidir ve üzerinde dikine derin çatlaklar oluşturur. Ağacın sivri uçlu iğne yapraklarının görünümü de yaşlandıkça farklılaşır ve parlak yeşil rengi koyulaşır. Fıstık çamının yumurta biçimli iri kozalakları ağaç üzerinde 3 yılda olgunlaşır. Ağacın yenebilen lezzetli ve değerli tohumları kuşlar ve insanlar tarafından doğaya yayılır. Fıstık çamının reçinesi, kabuğundan elde edilen tanen ve yakacak olarak kullanılan kozalakları da ekonomik değer taşır. Fıstık çamı bazı şehirlerinde simgesi haline gelerek tarihi, doğal ve kültürel zenginliğin önemli bir parçası olmuştur. Bunların başında Roma gelir. Roma'da Rönesans'tan itibaren Via Appia gibi tarihi birçok yol fıstık çamlarıyla süslenmiştir. Aynı şekilde Osmanlı zamanında İstanbul'a getirilen ve Boğaz'ın her iki yakasına da dikilen fıstık çamları İstanbul'da özdeşleşmiş ve en az Erguvanlar kadar İstanbul'u kabul edilmişlerdir. Fıstık çamının küçük bireyleri bonsai olarak da yetiştirilir. Akdeniz kıyılarında kıyı kumullarının ilerlemesini durdurma, toprak kaybını önleme amacıyla da sıklıkla kullanılmaktadır. Fıstık çamı götürdüğü ve hızla yaygınlaştığı Güney Afrika'da ise istilacı bitki statüsü kazanmıştır. 90'lı yıllarda Amerika'nın batı kıyısından İtalya'ya getirilen kerestelerle beraber gelen batı çam kozalak böceği olarak adlandırılan Leptoglossus occidentalis fıstık çamına zarar veren zararların başında gelir. Bu zararlı genç kozalakların özünü emerek kurumalarına veya mevcut kozalakların tohumlarını gerektiği gibi olgunlaştıramamalarına yol açar. Çam fıstığı üretimin 2020'lerden bu yana azalmasına etkili olan bir başka zararlı ise Portekiz'de keşfedilen ve ağaçlarda doku ölümü ve sürgün yanına neden olan bir tür bal mantarı hastalığıdır. Bu mantar hastalığı Pinus pinaster yani sahil çamında da etkili olan bir patojendir ve Akdeniz çam ormanları bu tehlikeli mantar türü nedeniyle tehdit altındadır. Fıstık çamı toprak konusunda çok seçici değildir ama bol güneş ister. Nemli ve süzek toprakları sever. Gençken daha hızlı boy atar ve derin bir kök sistemi oluşturduğu için sert rüzgarlara da dayanıklıdır. Ama genç bireyleri donlardan etkilenebilir. Yangın ve hasar gördüğü durumlarda yeni sürgünler oluşturarak kendisini hızla iyileştiren bir çam türüdür. 2 yıldan sonra dikili olduğu yerden başka bir yere taşınmamalıdır. Yaklaşık 10 yıldan sonra çam fıstığı üretmeye başlar ve yaklaşık 100 yaşına gelene kadar da verimli olmayı sürdürür. Bu arada kızılçam yani Pinus glutea üzerinde aşılanarak çam fıstığı üretilmesi de mümkündür. Türkiye'de en yaygın görüldüğü yer Marmara ve Batı Anadolu'dur. Çam fıstığı içerdiği bol miktarda protein ve mineral nedeniyle değerli ve besin değeri yüksek bir yemiştir. Genellikle yöresel yemekleri ve tatlılarımızı süsler. Örneğin zeytinyağlı dolma ve irmik helvası bence çam fıstıksız düşünülemez. Fıstık çamından elde edilen terebentin yağı da çeşitli solunum yolu rahatsızlıklarını ve cilt hastalıklarının bitkisel tedavilerinde kullanılır. Bu yağ ayrıca mobilyacılıkta cila ve sızdırmazlık içinde kullanılır. İlginç bir bilgi olarak ağacın iğnelerinden yağmurlarla toprağa sızan bir tür kimyasal, civarında başka bir bitkinin yetişmesine engel olur. Fıstık çamının bilinen mitolojik bir öyküsü yoktur ama insanlarla dostluğu binlerce yıl öncesine dayandığından değer verilen ve sevilen ağaçlardan biridir. Ülkemizde 16. yüzyıl Osmanlı minyatürlerinden 19. yüzyıl Türk ressamlarının yağlı boya tablolarına kadar pek çok sanat eserine ilham kaynağı olmuştur. Sinemada da Akdeniz temalı filmlerin arka fonunda da genellikle fıstık çamlarına rastlanır. Çiçeklerin dilinde fıstık çamı umudun, şefkat ve merhametin simgesidir. Rüyada fıstık çamı görmek ise güç, metanet ve zorlukların üstesinden gelmeyi işaret eder. Bitki
Günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.